Herkese merhaba. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün de neden hayır diyemiyoruz konusunu işlemeye devam ediyoruz. Hayır diyememe nedenlerimizden bir tanesi de dışlanma korkusu. Yine bunun için eski anılarınıza bakmanızı istiyorum. Neler yaşadınız? Aileyle olabilir, arkadaşlarla olabilir. Mesela aileniz bir yere gidilecek dedi hep beraber ailece ve siz oraya ben gelmek istemiyorum hayır dediniz ve sizi bırakıp gittiler. Evde yalnız kaldınız, kendinizi dışlanmış hissettiniz. Ya da arkadaşlarınızla bir oyun oynuyordunuz toplu bir şekilde. Siz o oyunun öyle değil de böyle oynayalım diye kendi fikrinizi söylediniz. Nasıl istiyorsanız onu ifade ettiniz ve arkadaşlarınızın hoşuna gitmedi bu durum. Sizi oyundan dışladılar ve kendileri toplu bir şekilde oynamaya devam ettiler. Siz bir köşede yalnız, üzgün kaldınız ve dışlanmış hissettiniz. İşte bütün bu eskiden edinmiş olduğumuz kayıtlar bugün maalesef hayır diyemememize sebep oluyor. Yani aslında bu bir illüzyon, bu bir zan ve yanlış algımız. Şu anda hayır dediğimde, kendimi ifade ettiğimde kimse beni toplumdan dışlamayacak. Beni oyuna almayacaklar gibi bir durum olmayacak ama bilinçaltımız kendini korumak için böyle çalışıyor. Yani bir deneyim yaşadığında ve ondan bir edinim elde ettiğinde bundan sonraki yeniden aynı şekilde davranırsam yeniden aynı sonucu elde ederim gibi bir kayıt yapıyor. Biz bu yanlış kayıtlarımıza bakıp bunları gün ışığına çıkarıp zihnin ışığını tutmak diyorum ben buna. Kendimizi aydınlatmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman ancak fark ediyoruz ki bu benim saçma sapan korkummuş. Yani bu çocukken dışlandığım için şu anda böyle olacağını düşünüyorum. Ama aslında bugün böyle bir şey olmayacak. Bu rahatlık bize kendimiz olma rahatlığına getirecek ve o zaman kendimizi çok daha rahat ifade edeceğiz. Dışlanma korkusunun dışında bir başka yine hayır diyememe nedenlerimizden bir tanesi eleştirilme korkumuz. Eleştirilmekten de çoğu zaman korkuyoruz. İşte hayır dersem şimdi kötü bir insan olduğumu düşünecekler, arkamdan konuşacaklar gibi. Oysa yani hakkımda konuşulması belki tabii ki hoş bir şey değil ama eleştiriyi ben güzel olarak kabul ederim her zaman. Çünkü eleştiri bizi geliştiren bir şeydir. Bir dış gözün bizi nasıl gördüğünü duymamızı, anlamamızı ve belki orada gerçekten dönüştürmemiz gereken bir şeyi sağlayan bir şeydir. Bu yüzden eleştirilme korkusundan da çıkmamız gerekiyor. Bir diğer hayır diyememe nedenimiz de kavga çıkacak, tartışma çıkacak korkusu. Özellikle eğer çok kavga eden anne baba arasında büyüdüyseniz o çocuklar üzerinde büyük etkisi kalmış oluyor. Yani düşünün bir evde anne baba avaz avaz birbirlerine bağırıyorlar, işte kapıları vuruyorlar, çarpıyorlar, sesler yükseliyor. Bazen hiç istemiyoruz ama birbirlerini itip kakıyorlar. O sırada o çocuklar ne yapıyor? Kulaklarını tıkıyorlar, bir köşeye çekiliyorlar ve o sesleri duymamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve o kavga onları korkutuyor. Böyle bir şeye maruz kaldıysanız ve kavgayla baş edemediyseniz her zaman içinizde kavga çıkacak korkusu olur. Yani kavga ya da bir ses yükseldiğinde bu sizin baş edemeyeceğiniz bir şey olur. Şimdi karşıdan birisi geliyor, sizden bir şey talep ediyor ve siz bu gelen kişi biraz öfkeli ya da kendini yüksek sesle ifade eden, ısrarcı ya da böyle hani arıza çıkaracak tipler diye ifade edilir ya, o tarz bir insansa siz içinizden şöyle düşünüyorsunuz. Şimdi buna hayır dersem işte kavga çıkacak, sesini yükseltecek ve ben bununla uğraşamayacağım, baş edemeyeceğim. En iyisi ben evet diyeyim, ne istiyorsa onu yapayım diye kendimizce günü kurtarıyoruz. Bazen de hayır dediğimizde kendimizi suçlu hissediyoruz. Halbuki bu çok gereksiz bir şey. Yani insanların bizden istedikleri şeyi yapmaya hiçbir zaman mecbur değiliz. Her şeyi yapmak zorunda değiliz. Yapabiliriz ya da yapmayabiliriz. Evet ya da hayır demek bizim özgür seçimimiz. Bunun bilincinde hareket ettiğimiz zaman o zaman çok daha rahat olacağız. Hayatı yaşarken, kendimizi ifade ederken, istemediğimiz şeylere hayır derken. Şimdi gelelim nasıl rahatça evet derim. Rahatça evet diyebilmek için önce kendi önceliklerimi bilmem gerekiyor. Yani neyi seviyorum, neyi sevmiyorum, neye evet derim, neye hayır derim. Benim genel hayat prensiplerim olması gerekiyor. Yani bu şöyle bir şey değil tabii, işte ben hiçbir zaman kimseyi arabayla evine bırakmam falan.
Bu duruma göre değişebilir yani. Gün olur işiniz yoktur, o tarafa doğru gidiyorsunuzdur, işte bırakırsınız ya da işte bir arkadaşınız bir şey ister, onu yaparsınız. Fakat bazı böyle büyük olaylar diyeyim, mesela ben kimseye kefil olmam gibi bir genel prensibiniz olabilir. Şimdi kendinize böyle bir prensip edinmişsiniz, ben bu hayatta hiç kimseye kefil olmayacağım diye. Sonra diyelim ki çok yakın bir arkadaşınız geliyor ve sizden ona kefil olmanızı rica ediyor. O sırada zihin şöyle düşünüyor. Direkt kendi kuralını çiğnemeye başlıyor. Şimdi ben kimseye kefil olmam ama bu benim çok yakın arkadaşım. Eğer ben buna kefil olmazsam işte o istediği arabayı alamayacak, o istediği evi kiralayamayacak. İşte her neyse arkadaşınızın yapacağı şey. Bu sefer kendinize geçerli bir sebep bulup kendi kuralınızı çiğniyorsunuz. Bunu yapmayın. Çünkü benim bir sınırımsa eğer, bu hayırsa bu değişmez bir hayırdır. İster en yakın arkadaşım olsun, ister uzak bir akrabam olsun, bu kimse için değiştirilemez bir hayırdır. O zaman kendiniz hakkında çok daha net olacaksınız ve hayırlarınızı çok daha rahat söyleyeceksiniz. Yani bizi öyle bir yetiştirdiler ki sanki işte herkese yardım et, hep fedakarlık yap, herkesin istediği şeye evet de falan. Ama bunun üzerine düşünüp gerçekten kendi kurallarımızı oluşturmak zorundayız. Çünkü hayır diyemediğimizde özgür olamıyoruz. Hep başkalarının istediğini yapıyorum. Bugün Ayşe'nin istediğini, yarın Fatma'nın, öbür gün Ahmet'in istediğini yapıyorum. Sonra bakıyorum ki ben kendi istediğim hayatı yaşayamamışım. Kendi önceliklerimi hep arkaya atmışım. Sanki o kişiler benden çok daha değerliymiş. Onların hayatta istedikleri şeyleri sağlamak ya da yapmak çok daha önemliymiş. Benim kendi hayatımdan ve kendi isteklerimden, kendi önceliklerimden daha önemliymiş gibi yaşıyoruz. Bu hataya düşmememiz gerekiyor. Bunu hani bugünlük diye yapıyorum. Yani çoğu zaman kendimi böyle kandırıyorum. İşte hadi bugünlük istedi ne yapayım, hadi bugünlük istedi ne yapayım diye bu şekilde ömür geçiyor. Yani bugün yarın diye sonra öyle bir yere geliyorsunuz ki ben şunu yapmak istiyordum kendim için ama bir türlü fırsatım olmadı. Kendinize zamanınız bile kalmıyor. Çoğunlukla başkaları için yaşamış oluyorsunuz. Ben bunu özellikle çocuk yetiştirme konusunda çok anlatıyorum. Çocukları yetiştirirken ebeveynler böyle büyük bir hata yapıyorlar. Önce hayır diyorlar, sonra o hayırlarını evete çeviriyorlar. Sonra ergenliğe girişte, özellikle ergenlik çağına geldiğinde çocuk, anne baba o çocukla baş edemez oluyor. Çocuk hiçbir kural tanımıyor, sınır tanımıyor, otorite dinlemiyor. Neden? Çünkü çocuğa biz bunu küçükken otoriteyi çiğneyebileceğini, hayırımızı evete dönüştürebileceğini öğretmiş oluyoruz. Bir kez hayır deyip sonra vazgeçtiğimizde. Mesela bir arkadaşım vardı, o zaman hepimizin çocukları küçüktü. Çocuğuna bir şey için hayır demişti. Çocuk da ona ben ağlarım ağlarım sana bunu yaptırırım demişti. Arkadaşım şok oldum diye anlattı bana. Ama gerçekten de şok olacak bir şey yoktu aslında. Neden? Çünkü bunu yapabileceğini o çocuğa biz öğretiyoruz. Çocuğa bir kere hayır diyoruz. Ama 5 dakika 10 dakika ısrar ettikten sonra aman tamam iyi hadi yap diyoruz. Çocuk bundan neyi öğreniyor? Bana hayır denilse bile ben bunu değiştirebilirim evete doğru. Biraz ısrar edeceğim, biraz daha ısrar edeceğim. Zaten çocuklar sınırlarını bilmek isterler, kuralları bilmek isterler. Ve o kuralı zorlarlar, nereye kadar gidebilir, aslında sınır nerededir diye. Bu yüzden sınır çizerken çok net olmanız gerekiyor. Ve net olabilmek için de kendi kararlarınızı önceden vermiş olmanız gerekiyor. Yani mesela bir yaz günü çocuk dondurma istiyor. Diyelim ki siz hayır şimdi yeme diyorsunuz. 10 dakika ısrar ediyor. 10 dakika sonra iyi peki tamam ye diyorsunuz. Ne oldu? Bizim hayırımız evete dönüştü. Bakın çok küçük bir şey gibi gözüküyor ama o kadar önemli ki. Buna karar verin. Önce içinizden karar verin. Çocuk için ya da büyük için bir şey değişmiyor. Benim hayırım evete dönmeyecek bir hayır olmalı. Ama özellikle çocuklar konusunda neye izin verebilirim, ne kadar izin verebilirim? Yani izin vermeyeceğiniz şey şu olmalı. Sizin ucunda gerçekten büyük bir tehlike gördüğünüz, kesinlikle yapılmaması gereken bir şey olmalı. Diyelim ki öncesinde zaten 6 tane dondurma yemiş, artık boğazları şişecek, midesi bulanacak, hasta olacağını düşünüyorsunuz ve kesinlikle hayır ve değişmeyecek bir hayır bu. Ama ondan önce evete dönmesi muhtemel hayırlar kullanmayın. Ona da evet deyin. O zaman çok şeye evet demiş olacaksınız. Ama
Bunda bir mahsur yok yani. Çocuklarımıza evet diyebiliriz. İlle de böyle ona hayır buna hayır, böyle hani baskıcı, hiçbir şeye izin vermeyen anne babalar olmak zorunda değiliz. Yeter ki sınırımızı, ona koyduğumuz sınırı gerçekten neye hayır diyeceğimizde çok net olalım. Aynı diğer insanlar için de, çocuklarımız için de bu geçerli. Gerçi hayır diyebilmeyi anlatırken şimdi çocuk konusuna geçmiş oldum ama gerçekten her anlamda bu aynı şey. Yani çocuklara, iş arkadaşlarınıza, ailenize kendi sınırlarımı belirlediğim zaman ben neye hayır derim? Neye evet demek istemiyorum? Kendimi tanımam lazım. Kendi isteklerimi bilmem lazım. O zaman ancak ondan sonra insanlara karşı net olacağım ve hayır demem çok daha kolay olacak. Bugünlük bu kadar olsun. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.